Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pamuk gibi portakallı pasta yapıyorum bugün. 3 adet yumurta kullanacağım. Beyazını ve sarısını ayırdım. Öncelikle beyazını çırpacağım. Tamamen beyaz köpük halini alana kadar durmadan devamlı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bitince kıvamı akmayacak şekilde olması gerekiyor. Yumurtanın sarısını da çırpmaya başlıyorum. 1 çay bardağı şeker kullanacağım. Şekeri parça parça ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Rengi limon sarısı olana kadar çırpmaya devam ediyorum. Rengi ve kıvamı tam istediğim gibi oldu. Yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi de yarım çay bardağı kadar portakal suyu hazırlamıştım. Onu da ekliyorum. Hazır portakal suyu kullanmıyoruz arkadaşlar. Mevsiminde portakal suyunu sıkıp bu şekilde ekledik. Üzerine de 1 adet portakal kabuğu rendesini de ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bir buçuk bardak unu eleyerek kullanacağım. Su bardak ölçüm 200 milim. Ununuzu elerseniz daha kaliteli bir kek hamuru olacaktır. 1,5 pakette kabartma tozunu ekliyorum ve eliyorum. Unun ilk başta uçuşmaması için bu şekilde biraz karıştırıp mikseri çalıştırıyorum. Artık köpük haline getirdiğimiz yumurta akını kek harcımıza ekleyebiliriz. Ama mikser kullanmayacağız. Spatula yardımıyla yavaş hareketlerle yumurta akını söndürmeden karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha karıştırdıktan sonra kalan yumurta akını da ekliyorum. Yavaş bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada fırınımız alt üst ayarda 180 derecede ısınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Kek harcının kıvamı bu şekilde olacak. Çok sulu veya çok katı olmayacak. Kelepçeli kek kalıbı kullanacağım. Bu tarzda bir kalıbınız yoksa eğer yuvarlak borcamlarda veya tepsilerde de aynı şekilde kekinizi pişirebilirsiniz. Yağlı kağıt kullanmak size kalmış. Kullanırsanız daha kolay çıkarabilirsiniz kekinizi. Yağlı kağıdın fazla kısımlarını makasla hemen alıyorum.
Kek kalıbındaki yağlı kağıt olmayan kısımlara da çok ince bir şekilde sıvı yağ sürüyorum. İsterseniz katı yağ da sürebilirsiniz tabii ki. Kek harcımızı gördüğünüz gibi alıyoruz kek kalıbına. Kek kalıbını birkaç kez şöyle tezgaha vuralım ki havası çıksın. Gözenek halinde fırına gönderiyorum. 30 dakika sonra fırından keki alıyorum. Pandispanya kekimiz çok güzel pişti. Hemen kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla çıktı. Katı yağ kullanmanıza da gerek yok arkadaşlar. Kürdanla da şimdi kontrol ediyorum ve kesinlikle hamur olmamış. Kekimiz ilk sıcağını attıktan sonra bir ip yardımıyla keseceğim. İsterseniz bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. İple daha kolay oluyor. En azından ben bu şekilde daha kolay keki ikiye ayırabiliyorum. Bu pandispanya kekini tüm pastalarınızla gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sadece bu pasta için değil, tüm pastalar için aynı şekilde bu keki yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten de pamuk gibi olan bir kek tarifi. Gördüğünüz gibi çok da kolaylıkla iple kestik. Ben şimdi size içinde göstermek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde hamur kalmadı. Kekimiz dinlenirken şimdi iç dokusunu hazırlamaya geçiyoruz. 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Üzerine de 2 çay bardağı sıkmış olduğum portakal suyunu ekliyorum ve iyice çırpıp nişastayı açıyorum öncelikle ocağın altını yakmadan. Artık ocağın altını yakıp pişirmeye başlayabilirim. Çok harlı ateşte olmasın. Orta ateşte sürekli karıştırarak, karıştırmayı hiç bırakmadan koyulaşana kadar pişiriyoruz. Hafif hafif yoğunlaşmaya başladı ve artık istediğim kıvama geldi sayılır. Artık iç dolgumuz hazır. Hemen pastamızın üzerine sıcakken alıyoruz. Kesinlikle bekletmenize gerek yok. Kekin üzerine iç dolguyu böyle bir küçük spatula yardımıyla veya kaşıkla hemen yayıyoruz. Tüm hanımların evde çok kolay bir şekilde kısa sürede hazırlayabileceği harika pamuk gibi portakallı bir pasta oldu. Kekin diğer parçasını da üstüne yerleştirip biraz şöyle elimle bastırıyorum. Çok bastırmanıza gerek yok. Kekimiz zaten çok yumuşak. Şöyle ortasına bir dilim portakal koyup bolca pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekeri serpmeseniz de olur ama gerçekten çok yakışıyor. Birkaç portakal dilimiyle de süsleyebiliriz. Kış aylarında portakalın bol olduğu zamanda güzel ve basit pastayı yapıp sizler de çayın ve kahvenin yanında tüm sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım denersiniz ve yorumlarınızla bana dönüş yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayalım. Küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz.
Pastayı biraz dinlendirdikten sonra hemen kesip servis yapıyorum. Tadına doyamayacağınız bir pasta oldu. Şimdiden deneyen herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.